Burcu, Ay burcu, yükselen burcu Kova olan dostlar, 2023 yılında gökyüzünde sizi neler bekliyor? Evet, şöyle bir bakış atacağız. Öncelikle sizi en aslında mutlu edecek tabii ki Satürn'ün artık burcunuzdan ayrılıyor olması. Bu haberle başlayalım. 8 Mart'ta Satürn artık Balık burcuna geçiyor sevgili Kovalar. 2020 yılının son aylarından beri burcunuzda seyahat eden Satürn elbette ki çok ciddi, ağır sınavlar, sorumluluklar, durumları yaşatmış olabilir sizlere. Özellikle bu son geçtiğimiz yıl yani 2022'de biraz daha ağırlaşmış olabilir bu sınavlar. Çünkü bir de tutulmalar yaşadık Akrep Boğa aksında. Tam olarak buraları kareleyen durumlarla yükseleni Kova, burcu Kova olan veya Ay burcu Kova olan sevgili dostlar gerçekten ciddi yorgunluklar yaşadınız. Şimdi 8 Mart'ta bu önemli transit artık son buluyor ve bir daha 28-30 yıl sonra tekrar burcunuzda ziyaretini sürdürecek. Evet, bu seyahatin aslında amacı sorumluluklarımızı biraz daha ağırlaştırırken hayata karşı olan duruşumuzu da güçlendiren bir yapıya sahip. Yani burada Satürn'ü karalamak da çok da doğru değil. Çünkü Satürn transitleri olmazsa bizler hayatımızda böyle sorumluluklarımızı, bilinç düzeyimizi, hayata karşı bakışımızı, kararlılığımızı çok fazla gösteremeyebiliriz. Satürn bizim olması gereken aslında sınavları bize yaşatır. Yani nerede eksiyiz, nerede öğrenmemiz gerekiyor, nerelerde zayıfız, nelerden kaçıyoruz ya da niçin kaçıyoruz, sorumluluk almaktan korkuyor muyuz, orada nerede eksiklikler varsa işte Satürn oraları daha çok tamamlamak için çalışır ve bu bize zor gelir, ağır gelir açıkçası. Tabii ki biraz sert etkileri de olmadı değil. Tutulma aksları yaşadık 2022 boyunca ve bu yılda 2023'te de son olarak artık yine bir Akrep ve Boğa aksında tutulma yaşayacağız. Evet, bu tutulmalar ikisi de ay tutulması olacak. Dolayısıyla bir tamamlanma evresi olarak düşünebilirsiniz. Artık 8 Mart'tan itibaren Satürn gidiyor ama tabii tutulmaların etkisi de yılın sonuna kadar sürecek sevgili Kovalar. Evet, dediğim gibi tam kariyer evinizde Akrep burcunda tutulmalar yaşandı ve burada bir tane daha tutulmamız var. O da 5 Mayıs'ta Akrep burcunda tam kariyer evinizde bir tutulmamız daha var. Bu da ay tutulması. Şimdi öncelikle kariyer dedik, mesleki konular, iş hayatı. Burada ciddi gelişmeler, aslında bazılarımız evrildi resmen, yaşamış olabilirsiniz. Şimdi buradaki tutulma ile birlikte burada bir tamamlanma dedik. Bir yenilik ya da mevcut yapı taşlarının artık bir şekilde sağlamlaşarak yerine oturması, sonuçlanması olarak belki de ödül olarak düşünebilirsiniz. 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcunda tam oranın karşılığında bir ay tutulmamız daha var. Bu da sizin aile, yaşam, kökleriniz, ebeveynleriniz, o alandaki yenilikler, gelişmeler ve dönüşümler alanında. Tabii bu tutulmalar dediğim gibi 2022 yılında da yaşandığı için zaten burada mevcut koşullarda bir hızlı değişim, hızlı gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Ekim ayındaki artık son Boğa aksındaki buradaki ay tutulmasıyla yaşam yerinizi ilgilendiren ani, sürpriz gelişmeler veya mevcut koşullarda belirsizlikler varsa hani ne oldu, ne olacak diye orada bir tamamlanma da yaşayabilirsiniz. Bu alanda tabii o esnada artık yılın sonunda tabii bir Jüpiter de olacak. Dolayısıyla da evinizi değiştirme, yeni eve geçme, evlenme, aile bireyleri içerisinde bir yenilik, bir büyüme, bir genişleme gibi etkileri de oldukça aslında güçlü etkileri de olacak size sevgili Kovalar. Evet, 8 Mart'tan itibaren artık Satürn burcunuzdan gittiği için hayatın her alanında aslında bir hız kazanacaksınız. Çünkü Satürn biraz durdurdu. Yani öyle bir etkisi vardır. Ağırlaştırır, engeller koyar. Kişi nereye ulaşmak istese bunlar daha çok dediğim gibi mesleki alanda olur. Çünkü tutulmalar o alanda yaşadınız. Özellikle bu söylediklerim şu anda daha çok yükselen burcu
kovalar anlamında hani kariyer olarak baz olarak söylüyorum. Kariyerde önemli engellerle veya gelişmelerle karşılaştınız. İşte 8 Mart'tan sonra buralar gerçekten çok hızlı çözülmeye başlayacak. Çünkü sorumluluk gezegenimiz Satürn artık Balık burcuna geçiyor ve kazançlar evinize ve kazançlarınız alanından geçen bir Satürn gerçekten maddi koşullarınızı düzenleme fırsatı verecek. Aslında birikim yapma fırsatı da verecek. 2026'nın Şubat ayına kadar Satürn para hanenizde seyahatini sürdürürken aynı zamanda kariyer evinize de önemli ölçüde destek veriyor. Çünkü su elementinde gelişecek. İş hayatı ile ilgili bence daha kalıcı, daha sağlam, daha ayağı yere sağlam oturan adımlarla ilerleyeceksiniz. Çünkü sonuç olarak bir Satürn transitinden çıktınız. Artık akıllandınız, olgunlaştınız. Biraz daha böyle olaylara esnek bakmayı, biraz daha akışta kalmayı da deneyimlemiş olmalısınız. Çünkü balık akışta olmakla da çok alakalı ve sizin ikinci eviniz balık olduğuna göre çok zorlanmadan, tabii ki disiplin şart, kurallar şart, istikrar şart. Fakat balık dediğimiz zaman biraz orada kuralları nasıl diyeyim dışarıda bırakmak anlamında düşünebilirsiniz. Evet, gelelim bizim şans gezegenimiz bu yıllık yorumlarda en önemli unsurdur Jüpiter'in transitine. Jüpiter Koç burcunda. Bu da sizin için aslında önemli bir yerde. Tam olarak 3. evinizde 17 Mayıs'a kadar ziyaretini sürdürecek. Bu size büyüme fırsatını, gelişme fırsatını eğitimler yoluyla kendinizi eğitmek, bilişimle ilgili konularda, işte biraz daha yakın çevrenizde olan ilişkileriniz kanalıyla getirecektir. Eğitimler alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar burada çok önemli olacak. Ticaretle de çok ilgili. Haberleşme kısmı işin. Bilgiye çok daha hızlı, kolay ulaşmayla da çok alakalı. 17 Mayıs'a kadar olan süreçte bu Jüpiter'in transiti hem yakın çevrenizi, mesela kardeşlerin hayatlarıyla da ilgili kolaylıklar getirecektir burada. Burada tutulmalar da çünkü yaşayacağız. Güneş tutulmamız da çünkü bu aksta olacak. Yenilikler, sosyal çevreniz gibi alanlara da olumlu yansımalar olacak. 17 Mayıs'tan sonra Jüpiter Koç transitini bitirerek Boğa burcuna geçecek sevgili Kovalar. Bu çok önemli olacak ve çok faydalı olacak sizin için. Çünkü burada tutulmalar yaşandı 4. evinizde ve 4. ev hani köşe evlerden geçen ağır transitler her zaman daha etkilidir. Ve buradan bu Jüpiter 2023'ün sonuna kadar hatta 2024'te de sürecek. Dolayısıyla burada ben bütün kovalardan bahsediyorum şu anda. Ev alma, evle ilgili konularda hızla büyüme, gelişme fırsatı, yaşanan yerle ilgili yenilikler, taşınmalar, yurt dışı ile ilgili konular veya çalışma koşullarının aniden değişmesi, işini başka bir platforma taşıma ve aile bireyleriyle de ilgili yine burada hızlı büyümeler verecektir sevgili kovalar. Uluslararası konularda da burada önünüzü açacak fırsatlar getirecek Jüpiter'in bu transiti. Şimdi gelelim güneş tutulmalarımıza. Bu yıl 2 tane güneş tutulmamız var. Biri ilki 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda. Yine sizin sosyal alanınızda biraz daha bilgi, eğitim, öğrenim, ticari konular gibi alanınız. Ama aynı zamanda burası sosyalleştiğimiz de alan. İşte biraz daha teknik konularla ilgilendiğimiz alan. Kardeşler ve yakın çevremizle olan ilişkilerimizi de sağladığımız alan olacak. Tabii buradaki tutulma direkt kovaların hayatlarını etkilemiyor ama yakın çevre bağlarını çok etkiliyor sevgili kovalar. Evet, burayı destekleyen ikinci tutulmamız ise 14 Ekim'de 21 derece Terazi burcunda. Evet, 9. evin girişinde eğer doğum haritası etki alan bir kovaysanız uluslararası konularda çok hızlı gelişmeler bekleyebilirsiniz bu yıl. Evet, ticari anlamda özellikle eğitim, öğrenim, dediğim gibi taşınmalar, yer değişiklikleri, ülke değişiklikleri eğer doğum haritanızı etki alıyorsa gerçekten bu yıl en fazla yaşayacak burçlardan olabilirsiniz. Tabii bu etkiler, bu söylediğim etkiler sadece 2023 için değil, 2024 yılı için de geçerli. Çünkü buradaki tutulmalar 2024 yılında da devam edecek. Yani bu yıl hemen ben şu an bu yorumu dinledim, yurt dışına gidecek dedi Deniz Hanım ama olmadı diye sakın düşünmeyin. Bu bir süreç.
bunu bir süreç olarak değerlendirin ve aslında birçok kova uluslararası platformlarda kendini gösterecek önemli fırsatlar bulacaklar. Burada bunu söylemek istiyorum. Diğer önemli transit sizin için çok önemli olacak. Bu yıl Aslan Burcu'nda bir Venüs Retrosu yaşayacağız. 24 Temmuz 2 Eylül arasında tam ilişkiler hanenizde, evlilikler, ortaklıklar alanınızda olacak. Şimdi evlilik tarihi almak için gün sayan kovalar lütfen bu tarihi kullanmamaya çalışın. Eğer tabii mümkünse. Çünkü Venüs retro yaparken önemli böyle evlilikle ilgili, ortaklıkla ilgili konularda zorlu süreçler getirebilir. Mümkünse 24 Temmuz öncesi veya 2 Eylül sonrasında çok önemli tarihleri değerlendirin. Ama tabii ki yine doğum haritanıza bakın. Belki de sizin için böyle bir sorun teşkil eden doğum haritası, belki de böyle bir sorun teşkil eden doğum haritasına sahip olmayabilirsiniz. Ama burada bu uyarıyı yapmak durumundayım. Tabii ki çok önemli bir transitimiz siz sevgili kovaları çok ilgilendiriyor. Bizim jenerasyon gezegenimiz Plüton'umuz bu yıl Oğlak Burcu'ndaki seyahatini tamamlıyor. Kısa süreliğine Kova Burcu'na, sizin burcunuza geçecek sevgili kovalar. 24 Mart 12 Haziran tarihleri arasında Plüto Kova Burcu'na kısa bir seyahat yapacak. Sonra tekrar Oğlak'a gerileyecek ve yıl sonunda aslında 2024'te tekrar Kova Burcu'na geçecek ve artık kalıcı olarak da Kova Burcu'nda seyahatini sürdürecek. Siz Kova Burcu'nun ilk günlerinde doğmuş bir kovaysanız, işte 21-22 Ocak tarihlerinde doğmuş bir kovaysanız, kısa bir fragman yaşatacak aslına bakarsanız. Eğer 0 derece ve 1 derece arasında Kova Burcu'nda bir güneşe sahip veya bir yükselene ya da bir aya sahip bir kovaysanız, işte bu transit hayatınızın çok önemli fragmanlarını hayatınıza getirebilir. Plüto dokunduğu yeri değiştirir ve dönüştürür. Ben iddia ediyorum ki bu transit 2024'te tabii ki tam olarak kendisini gösterecek. Tutulmaların da seyahat ettiği alana bakarsak eğer, kovalar, yükselen burcu, ay burcu kova olanlar hayatını köklü olarak değiştiriyorlar. En çok da bunu bence yaşanan yerle ilgili, meslekle ilgili olarak kayıtlara geçecek. Hayata bakışınız değişiyor, bilgiye erişiminiz değişiyor. Çok daha ileri vizyonlara sahip aslında durumlar yaşayacaksınız. Hele o tarihlerde doğan bebekler, gerçekten Plüto tam kova girişinde aslında 100 yılın bebekleri doğabilir. Sevgili kovalar, size anlatırken de bunu da söylemek istedim. Çok önemli çünkü bir kova çağını başlatan bir dönem olacak. Bunu sakın bir Satürn transiti veya diğer transitler gibi algılamayın. Bu hızlı değil, ağır ağır çalışan bir transittir ve kovaların hayatlarında gerçekten çağı atlatacak, devrim yaratacak gelişmeler getirebilir sevgili kovalar. Mutlu bir sene, mutlu bir yıl diliyorum sevgili kovalar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olun. Her gün YouTube'da her akşam günü değerlendiriyoruz. Burçlarımızı konuşuyoruz. Sizi de aramızda görmekten mutlu olurum sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın, mutlu seneler.